Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde gölün ruhu olarak geliyor. Sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve durağan bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor dedi. Şimdi genel enerjiye baktığımızda daha çok sessiz kalmayı tercih eden bir enerjide diyebiliriz aklınızdaki kişi. Etrafındaki olup biteni de anlamaya çalıştığı bir süreç aslında onun için. Daha çok böyle kendi de sessiz sakin enerjilerde ama çevresindeki sessizlik onu birazcık rahatsız ediyor diyebiliriz. Burada bir tedirginlik ve korku durumu var. Bu sessizliğin arkasında farklı durumların ortaya çıkabileceğine inanan bir aklınızdaki kişi var. Genel olarak bugünün enerjisinde daha çok böyle sessiz, yaşadığı şeyleri anlamlandırmaya çalışan bir enerji içerisinde geliyor. Gözlemci, takip eden, gurur, ego ve hayır kartı geldi. Kafasında birçok soru işareti var. Özellikle bu sessizlik durumu onu biraz rahatsız ediyor olabilir. Yani görünürde böyle çok iyiymiş gibi dursa da bu sessizlik, sakinlik durumu onu birazcık içten içe rahatsız ediyor. Biraz da anlam verememe durumundan kaynaklı olabilir. Genel olarak insanlara ve durumlara karşı kendisini kapatmış bir enerjide. Daha çok böyle nasıl söyleyelim, verme odaklı değil de daha çok alma odaklı olduğu bir sürecin içerisinden geçiyor. Biraz böyle kendi iç dünyasına dönmüş olabilir. Bu sessiz sakinlikten dolayı da bu hayır enerjisi oluşmuş olabilir ama daha çok böyle artık yorulan bir enerji içerisinde kendisini görüyor diyebiliriz. Biraz ama egosal durumlara dikkat etmesi gerektiğini söylüyor sistem bize. Uyarı olarak. Daha çok anlamlandırmaya çalıştığı bir sürecin içerisinden geçiyor bugün genel olarak hayatında. Sihirbaz, bilim, seçim, papirüs ve kudret kartı geldi. Evet. Bazı seçimler yapması gerekiyor. Özellikle iş hayatıyla ilgili de olabilir bu durum. Artık yeniliklere adım atması gerektiğinin farkına vardığı bir süreçte bazı anlaşmalar yapması gerekiyor olabilir. Ya da bazı anlaşmalar yapmak istiyor olabilir ama kendine güvenmeyen bir enerjide kalmış gibi görünüyor bu zamana kadar. Ama bugün enerjisinde daha çok böyle araştırdığı, daha kendi odaklı olduğu için, daha böyle sessiz sakin enerjilere geçtiği için sihirbaz kartındaki o ben yaparım enerjisi yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Genel olarak bugün bildiklerini değerlendirdiği, bilgisini ölçtüğü ya da bu işte ya da bu durumlarla ilgili neler yapabilirim dediği bir sürecin içerisinde iş hayatı birazcık yoğun olabilir. Yeni birçok düşünce içerisinde olabilir bugün. Burası birazcık böyle iş hayatı gibi diyebiliriz. Yani çok ikili ilişki gibi hissettirmedi açıkçası. Kendine karşı güvenini tekrar oluşturmaya çalışan bir enerjide. Bu süreçte yakın geçmişte iş hayatında bazı sorunlar yaşamış olabilir. Kendi yetenekleri, kendi bilgisiyle ilgili olumsuz durumlar yaşamış ve bununla sınanmış olabilir açıkçası. Bazı seçimler yapması gerekiyor. Net kararlar alması gerekiyor ve açıkçası yolunu değiştirmesi gerekiyor. Yani burada bir karar almaktan ziyade bulunduğu alandan çıkması, farklı bir yola girmesi gerekiyor. Bununla ilgili korkuları olabilir ama kendine karşı güvenini yükseltmeye çalıştığı bir süreçte aslında. Yükselttiği bir süreç diyemem ama yükseltmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde. Özellikle burada bir anlaşma, resmi bir belgeyle ilgili bir durum olabilir. Biraz bu alana güveniyor. İşte diplomasına güveniyor olabilir. Yaptığı işlere, referanslara güveniyor olabilir. Genel olarak kendi kendini motive etmeye ve ben yapabilirim, ben bu güce sahibim demeye çalıştığı bir günün içerisinde. Genel olarak daha çok böyle iş olabilir, okul hayatı olabilir, daha çok iş hayatı gibi açıkçası hissettirdi. Yani kolektif açın tabii ki hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama yakın geçmişte biraz iş hayatıyla ilgili ya da iş yerinde bazı durumlarla ilgili sorunlar yaşamış olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak bakalım, kamerayı oynattım kusura bakmayın. Şimdi
İş hayatında neler oluyor? Özel hayatında neler var? Sizinle ilgili ve aile, sosyal çevrede neler oluyor? Bunlara bakalım. Dünya, Değnek Padişahı, Rumi de çok güzel bir deste. Dinarların iç olanı. Şimdi dünya kartı yeni başlangıçlardan zaten bahseder bize. Evet, iş hayatıyla ilgili yeni başlangıçlar yapması gereken bir sürecin içerisinde. Bunu çok fazla hissettiği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Yeni bir başlangıç yapması gerekiyor. Kendine güvenmesi gerekiyor. Bu yolda güzel adımlar atması gerekiyor. Kendine güvenen adımlar atması gerekiyor aslında aklınızdaki kişi. Ama genel olarak zaten sistemin de desteklediği bir süreç diyebiliriz. Çünkü dünya kartı, büyük arkanalar bize daha büyük enerjilerden, daha güçlü enerjilerden bahseder. Güzel geldi. Gün enerjisine baktığımızda iş hayatıyla ilgili biraz önce gelen kartlar aslında teyit ediyor diyebiliriz. Daha güvenilir bir alanın içerisinde olmak istediği, daha çok para kazandığı, kendini daha iyi hissettiği, kendi yeteneklerini daha net gösterebildiği bir alanın içerisinde olmak istiyor. Burası hem maddi olarak onu besleyecek hem de mutluluk olarak, yani duygusal olarak o doyumu da yaşayabileceği bir alana doğru yönelmek istiyor. Aynı iş yeri içerisinde de olabilir. Farklı bir departman olabilir. Farklı bir ek bir durum yaratılacak olabilir. Birçok şey söyleyebiliriz buraya ama onu biraz korkutan ama başarırsam da harika şeyler elde edebilirim dedirten bir alan var. Güzel. Bugün nedense daha çok bu başlangıcı, bu yeniliği nasıl yaparım düşüncesinde, aynı zamanda bunun mutluluğu içerisinde diyebiliriz. Şimdi gelelim sizin arasındaki ilişkiye. Değneklerin padişahı, hazine ve maske kartı geldi. Şimdi değnek padişahına baktığımızda değnek kralı sıcak, dürüst yaklaşımlardan bahseder. Bilgelikten bahseder bize. Buraya bir kart alacağım. Neden? Çünkü maske kartı da geldiği için. Kılıçların ası. Evet. Şimdi bu zamana kadar kendini çok kapatmış biri olabilir. Çok böyle duygularını aktarmayan enerjilerde olmuş olabilir. Kılıç ası bize açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder. Şimdi bu noktada birçok problemini böyle maskelemiş olabilir ya da size göstermemiş olabilir. Çok fazla dürüst bir yaklaşımda, yani size karşı bulunmamış olabilir. Bugün enerjisine baktığımızda aslında bu dürüst olmadığı konularla ilgili sizinle açık açık konuşma isteği içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ya burada çok net şunu hissettim. Şu iki kart ve bir önceki kartlarla beraber özgüven sorunu çok yüksek olabilir. Şimdi bazı arkadaşlarım şey diyebilir. Hayır, çok kendine güvenen, işte çok ortamlarda kendini gösteren biri gibi söyleyebilirsiniz ama bu içsel olarak kendini böyle ciddi şekilde yetersiz hisseden biri olduğunu söyleyebilirim. Yani yansıtmamış olabilir ama farklı yansıtıyor olabilir. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Çok gülen biri aslında, yani böyle çok gülen demeyelim ama abartılı olarak gülen, kahkaha atan, hep neşeliyim modunda olan kişilere baktığımızda aslında içte çok ciddi bir mutsuzlukların olduğu ve bu mutsuzluğu maskeleyebilmek adına bu tür davranışlarda bulunduklarını birçok kişi için söyleyebiliriz. Böyle bir durum var burada da. Bu sakladığı, gizlediği, göstermek istemediği yönleriyle ilgili daha dürüst olmak istediği bir sürecin içerisinde. Çünkü buradaki o dürüst olmama durumu de o negatif bir durumun oluşmasına sebep olmuş olarak görünüyor. Yavaş yavaş kendi özgüvenini toparlayarak, kendi güvenini sağlayarak sizinle daha dürüst ve açık konuşmalar yapma isteği içerisinde bunları düşünüyor bugün. Şimdi gelelim aile hayatına ve sosyal çevresine. Tılsımların içi olanı, dinarların içi olanı geldi. Çaba ve mektup kartıyla konuşamadım. Tılsım prensine baktığımızda Tılsım prensi çözülemeyen sorunların çözülmesinden, yeni işlerden ve karanlığın aydınlanmasından bahseder. Buraya da bir kart alalım, daha da netleştirelim. Aile hayatıyla ilgili bazı sorunlar olabilir. Resmi bazı beklenen evraklar olabilir. Miras tarzı durumlar olabilir. Evet, anne, imparatoriçe. Şimdi anne olabilir, anne gibi gördüğü biri abla olabilir, kız kardeş olabilir. Bu enerjilerde biri olabilir. Şimdi imparatoriçe kartıyla beraber, şimdi burada anne ile arasında problemler varsa yaşıyor da olabilir, yaşamıyor da olabilir.
Yani genel olarak annenin etkisi, anneyle aradaki o enerjisel kopuş ya da negatif enerjilerle ilgili bazı durumların düzeltilmesiyle ilgili bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada örneğin yaşıyorsa ve anneden kaynaklı bir şeyler yaşanıyorsa ya da anneyle bir sorunu varsa bunları çözebilmek adına bir iletişim isteği içerisinde olacak. Ama örneğin annesi yaşamayan bir arkadaşsa aklınızdaki kişi burada yani yaşasın ya da yaşamasın insanlarla bağımız her zaman devam ediyor. Ruhlarla bağımız her zaman devam ediyor ve işte anneden alamadığı sevgi olabilir, anneye karşı bağlılık, bağımlılık olabilir gibi gibi. Anneyle ilgili çözülemeyen sorunları çözebilmek adına işte şifa çalışmaları yapabilir. Ya da bunu sadece kafasında bile işte o mahkemeyi kafasında bile kurabilir, o şifayı kafasında bile yapabilir, tek başına yapabilir. Yani illa yüzleşmesi de gerek olmayabilir. Umarım burayı anlatabildim. Burada anne ile ilgili konularla ilgili bir şeyleri çözebilmek adına, bu sorunları çözebilmek adına çabaladığı ve iletişim isteği içerisinde olduğu bir günün içerisinde olacak. Anne, dişil enerjilerle ilgili, yani anneyle ilgili bir durum varsa dişil enerjiyle ilgili de durum vardır. Güvenle ilgili de çok ciddi şeyler vardır. Bir sürü şey sayabiliriz. Genel olarak onun hayatı bu şekilde bugün. Sizin hayatınıza bakalım. Adanın ruhu olarak geliyorsunuz. Yalnız ve yalnızsın, tıpkı bir ada gibi tek başına zaman geçirdiğin bir dönem. Fakat deniz senin varlığından haberdar. Kendinizi çok yalnız hissediyor olabilirsiniz. Çevrenizde birçok insan varken bile yalnız hissediyor olabilirsiniz. Yani kişiyle alakalı değil bu. Kişi sayısıyla, kişilerin olup olmamasıyla alakalı değil. Genel olarak yalnız hissettiğiniz bir süreçtesiniz. Bu yalnızlığı çok fazla hissediyorsanız genel olarak bir bakmanızı isterim. Yalnızlık korkunuz var mı? Burada güven ve yalnızlıkla ilgili bir durum olabilir. Ama sistem size diyor ki yani evet yalnız hissediyor olabilirsin, ayrı olabilirsin sevdiğinden, iletişimin olmayabilir ama duygusal olarak bağın devam ediyor. Seni hissediyor, sen de onu hissediyorsun da bir mesaj var aslında. Kabul edilmiş, kavuşma ve yeniden başlamak. Artık bir şeyleri ne olduysa oldu dediğiniz bir enerjide olabilirsiniz. Yani ne olduysa oldu, tamam barışalım artık dediğiniz. O sabrım tükendi denilen bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Artık bir şeylerin netleşmesini istiyorsunuz ve yeniden başlama isteği içerisinde olduğunuzda bugün daha da net hissedebilirsiniz. Birazcık böyle özlem enerjisinden kaynaklı şey olabilir. Ya her şeyi unuttum durumuna geçebilirsiniz ama buraya dikkat etmekte fayda var. Çünkü sorunları görmezden gelmek ya da oradan alınması gereken mesajı almayı tercih etmediğimizde bir sonraki olayları yaratmış, hayatımıza çekmiş oluyoruz. O yüzden tabii ki de her şeyi kabul edebiliriz. Burada hani kabul etmenin hiçbir şeyi kötüyse bırakın gibi bir şey söylemiyorum, yanlış anlamayın. Zaten kötü diye bir tanım olduğunu da düşünmüyorum ama şimdi bu noktada görmezden gelmemekte fayda var. Neyi neden yaşadığınızı fark edip bu şekilde ilerlemekte fayda olabilir. Mesaj, kardeşlik, su, kutsallık ve asılmış adam. Günün enerjisine baktığımızda aslında aileyle bir iletişim olabilir günün enerjisinde. İletişim yani şöyle nasıl söyleyelim? Kardeşiniz varsa kardeşiniz aranızda bazı konuşmalar geçecek olabilir. Bazı farkındalıklar ortaya çıkacak olabilir. Hayatınızla ilgili, yaşadığınız durumlarla ilgili, özellikle de yeni başlangıçlarla ilgili bazı şeylerin kaynağına gidecek olabilirsiniz. Düşüncelerin kaynağına gidecek olabilirsiniz. Kutsallık ve asılmış adama baktığımızda çok fazla kontrolcü biri olabilirsiniz ya. Yani her şeyi kontrol etmek istiyor olabilirsiniz. Farkında olmadan bu enerji içerisinde olabilirsiniz. Alanınıza müdahale edilmesini istemeyen bir enerjide olabilirsiniz. Ve farkında olmadan ciddi duvarlar örmüş olabilirsiniz. Ama bu duvar öyle bir şey ki daha çok hissettirdiği asılmış adamla beraber hepimizin duvarları olabilir. Ama buradaki duvar sanki ruhunuzla bedeniniz arasında kurduğunuz da bir duvar var. Yani kendi kendinize de ciddi şekilde kontrol uyguluyorsunuz. İşte belki üzüldüğünüzde hayır üzülmeyeceksin, güçlü olacaksın gibi ya da işte o sana neler yaptı sen niye onu özlüyorsun gibi. Yani birçok örnek verilebilir burada. Burayı çok
yorucu buldum. Yani kötü demeyeyim burayı ama yorucu bir enerji var burada. Lütfen kendi duygularınızı görmezden gelmeyin. Burada sanki kendi duygularınızı mutlu olmaya kendini layık görmeyen biriymişsiniz gibi ya da her şeyi mükemmel yapmak zorunda olan, çünkü kusurlu bir varlık gibi kendinizi gören biri olabilirsiniz. Kendi kıymetinizin farkına varmanız gereken bir süreç gibi hissettirdi. Kendinizle ilgili neyi bilmelisiniz, bunu soralım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Kontrol mekanizması fazlasıyla devreye girdiğinde, yani aslında her zaman diyoruz ya, denge bozulduğunda sistem o dengeyi sağlar. Denge bozulduğunda o kontrol aşamasında, şimdi kontrolde şu vardır: ben bilirim, ben yaparım, benim istediğim gibi olacak vardır. Baktığımızda bir baş kaldırış vardır orada ve işte şunu yaptım böyle olacak, ama sistem der ki hayır, öyle yaptın öyle olacak diye bir şey. Başka seçenekler de olabilir. Burada yaratıcıyla alakalı bazı durumlar olabilir. Yani durumlardan kastım inançlar olabilir. Buraya bakmakta fayda var. Biraz da böyle akışa teslim olmak, yani sistemin getirdiklerinin güzel olacağının farkına varmakta fayda var. Bu şey gibi, çok kötü bir olay yaşarız, kötü olarak adlandırırız o süreçte. Çok canımız yanar ama işte örneğin bir ay sonra deriz ki ya iyi ki de bu olay başıma gelmiş ki bak sonra şöyle şöyle oldu. O yüzden lütfen iyi kötü gibi evet, tanımlamaları artık alışmış bize, yapışmış kullanıyoruz ama içsel olarak en azından bunun farkına varmakta fayda var. Özellikle çok yorulduğunuz, zorlandığınız süreçlerde yani istediğiniz şekilde tabii cümleleri kurabilirsiniz ama Rabbim senden gelen kabulüm. Anlıyorsanız orada almanız gereken dersi, bu dersi görüyorum, alıyorum, aldım, artık bu deneyime ihtiyacım yok diyebilirsiniz. Fark edemediğimiz zamanlar da oluyor. Fark edemediğimizde de şunu yapabiliriz: Rabbim burada sen bana bir şey göstermeye çalışıyorsun ama ben göremiyorum, görmeyi nasip et. Senden gelen kabulüm, artık bu deneyime ihtiyacım yok diyebiliriz. Güzel kapıların açılacağına inanıyorum diyebiliriz ve o sıkışmış enerjiyi en azından dağıtabiliriz. Daha da güzel günleri daha böyle hızlandırabiliriz görmeyi. Bunları yapmakta fayda olabilir. Çok konuştum. Biri seçen arkadaşlarım. Ölüm ve tapınak. Bitişlerle ilgili çok ciddi sorunlarınız olabilir. Burada biraz şey gibi, bitmemeli, olmamalı gibi ama mesela tarot kartlarında da deriz: ölümden sonra yeniden doğmak vardır. Kılıç her 10 serisinden sonra işte kılıç olması özellikle çok ciddi bir yıkımdır. Çok ciddi bir yıkımdır. Bunun üstünde acı yoktur anlamı vardır. Aslında ama baktığımızda kılıç olmasından sonra tekrar kartlar başlar, yeni başlangıçlar, yeni kapılar açılır. Yani her bitiş aslında yeni bir başlangıcın habercisidir bize. O yüzden burada bitişleri kötü, karanlık gibi algılamaktansa yeni bir başlangıcın, yeni bir yolun açıldığını, yeni bir kapının açıldığının farkına varmakta fayda var. Çünkü burada biraz bitişlerle ilgili kendinize dönüp bakmanız, kendinizi dinlemeniz, manevi tarafınızı bu konularda yükseltmeniz çok çok iyi olabilir. Çünkü bitişlere karşı böyle farklı inançlarınız olabilir ama sistem diyor ki sen o bitişlerin sonrasına gelen güzellikleri bir fark etsen şükredersin bitişlere diyor bize. Tabii ki kolay olmayabilir. Ama burada işte teslimiyete geçmek diyelim, bunu sağlayabilmemizin gerektiğini vurguluyor bize. İkiyi seçen arkadaşlarım. Kupa dörtlüsü ve ok kartı. Sizinle ilgili şöyle söyleyebiliriz: çok ani değişiklikler olabilir hayatınızda. Çok aslında burada kupa dörtlüsünde karamsarlık vardır. Öyle bir karamsarlığın içerisindedir ki kişi sistemin ona uzattığı imkanları göremez, fırsatların farkına varamaz. O yaşadığınız olumsuzluklarla beraber kendinizi ciddi bir kapalı, negatif bir enerji içerisinde kapatıyor olabilirsiniz ve bu karamsarlıktan dolayı aslında işte o bitişlerden sonra gelen o güzellikleri göremiyor olabilirsiniz. Aslında sistem size diyor ki çok ani şekilde sana değişimleri sunuyorum. Yani hızlıca gelen haberler,
İşte bir yönde hızlı şekilde ilerlemek, genel olarak hızdan bahseder. Sen bu karamsarlığın içerisinden çıktığın anda, sen etrafına bakmaya başladığın anda, burada bakmaz çünkü. Sen bu karanlıktan çıkıp bakmaya başladığın anda ben zaten çok hızlı bir şekilde sana imkanları sunuyorum. Yeter ki gör. Üçü seçen arkadaşlarım. Tılsım altılısı ve kelebek kartı. Yani çok net burada bunu söyleyip bitireceğim. Tılsım altılısı alma verme dengesinden bahseder. Hayatınızın hangi alanlarında dengeyi bozuyorsunuz? Ya çok güzel, bunu belki daha önce söylemişimdir, bilmiyorum, hatırlamıyorum ama şimdi tılsım altılısında da örneğin aynanın karşısında, aynı metafor çok kullanılıyor zaten. Şimdi ayna örneğinde düşünün, aynanın karşısındasınız, elinizi uzatıyorsunuz. Ne oluyor? Gördüğünüz resim karşınızda, aynada gördüğünüz silüet ne yapıyor? Aynı şekilde size elini uzatıyor o da. Siz veriyorsunuz ama vermek aslında almak. Almak da vermek bir bakıma baktığımızda. Şimdi burada alma verme dengenizi çok iyi sağlamanız gerekiyor. İnsanlara bir şeyler vermekten korkmayın ama o dengeyi de sağlamak çok çok önemli. Sadece verici de olmayın, sadece alıcı da olmayın. O dengeyi sağlamak adına ciddi bir çabanın içerisinde olmanız gerektiğini söylüyor ve bu alana ciddi bir değişim, dönüşüm beklediğini aktarıyor bize. Çok vericiyseniz eğer, çok fedakarsanız eğer, neden yaptığınıza bakın. Ve hayatınızdaki o dengeleri sağlayabilmek adına, ama özellikle alma ve verme dengesi olarak sizin için maddesel olarak da olabilir, para almak, para vermek de olabilir, zamanınızı vermek olabilir, ilgi, alaka, sevgi olabilir. Mesela birine sevginizi gösteriyorsunuz, veriyorsunuz, alıyor musunuz karşılığında? Almıyorsunuz. O zaman orada bir dengeyi bozuyorsunuz. Çünkü sürekli verme döngüsüne giriyorsunuz. Siz karşı tarafta sürekli almaya geçiyor. Siz verdiğinizde karşı taraftan da almanız gerekiyor. Tabii ki bunu şu şekilde söylemiyorum. Fedakarlık gibi ya da bir çıkarcılık gibi değil. Ne fedakarlık yapmamız gerekiyor ne de o çıkar durumuna geçmemiz gerekiyor. Olması gerektiği o dengeyi sağlamamız gerekiyor. Umarım burayı anlatabildim. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. Konuşamadım. İçerisinden mesajları almaya odaklanın lütfen. Ya konuşmamda bazen yanlış kelimeler kullanabilirim, takılabilirim. Tarot enerji okumasıdır. İşte yazıdan bir şey okumuyorsunuz. O enerji öyle bir geliyor ki bazılarınız için belki çok yavaş konuşuyorum gibi gelebilir. Bazılarınıza çok hızlı konuşuyormuşum gibi gelebilir. Ama emin olun kartlara açılıma oturduğumda, kartlar önüme geldiğinde şunu mu desem, bunu mu desem, şöyle mi konuşsam, böyle mi konuşsam, böyle bir şey yok. Bunu yaptığınızda zaten siz kendinizi o alandan çıkarmış oluyorsunuz. Orada sadece anlam üzerinden gitmiş oluyorsunuz. Tarot okuması bu değildir. Ya da herhangi bir enerji alanına girdiğinizde, bu kuantum da olabilir, aile dizilimi de olabilir. Bakın bir aile dizilimi, bilmiyorum hiç katıldınız mı, izlediniz mi, bilginiz var mı? Ama özellikle deneyimleyen arkadaşlarım çok net anlayacaktır. Siz o alana girdiğiniz anda hayatınız boyunca hiç kullanmadığınız kelimeleri kullanmaya başlıyorsunuz. Normal hayatta çok sakin konuşan biriyseniz orada karşınız, yani o alanın içerisindeki temsil ettiğiniz kişi çok hızlı konuşan biri ise çok hızlı konuşmaya başlıyorsunuz. O yüzden lütfen dinlerken ben kendim için de diğer açılım yapan arkadaşlar için de söylüyorum. Yani gelen bilgiyi değerlendirmeye çalışmanızda fayda var. Evet, konuşmaya takılırsanız şöyle değerlendirmeniz sağlıklı olabilir. İşte çok hızlı konuşuyor. Demek ki orada bir hız olayı var. Benim hızla ilgili neyi görmem gerekiyor diyebilirsiniz örneğin. Bu şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Ama onun dışında hangi kelimeyi kullandı bak ya da konuşamadı, nasıl konuşmayı bile bilmiyor, bilmem ne. Bunlara takılıyorsanız siz de zaten o enerji alanına girememişsinizdir. Emin olun. O yüzden güzel vaktinizi boşa harcamayın derim. Kimi izliyor olursanız olun, ben de dahil tabii ki. O yüzden lütfen bu tür şeylere takılmadan dinleyin. Kendimi de bu yorumlara çok fazla takılmamaya çalışıyorum. Konuşamasam da takılmamaya çalışıyorum. Çünkü beni negatifte etkileyip yavaş konuşayım, hızlı konuşayım, şöyle yapayım, böyle yapayım dersem bu alanın içerisinde istediğim gibi girip kanallık yapamam. Benim için en önemli şey doğru ve temiz bir kanal olabilmek.
Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.